Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divopatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde kahve ve krem tonlarında normal 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz patiğim. Tabanımız, patiğimizin kenarları bu şekilde. Hiçbir yerinde hanımlar dikiş yok. Patiğimize şu üst bölümden başlayacağız. Sonra taban bölümünü ve arkasını örerek en son topuk kesimini yapıyoruz ve patiğimizi bitiriyoruz. Bu kemer kısmını en son yapacağız hanımlar. Patiğimizde 2 şiş kullanacağız. Sadece şu taban bölümlerinde ilmekler sıkıştığı için şöyle bir yardımcı şiş daha kullanacağım. Bunu da başta söyleyeyim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hanımlar, patiğimize bilek bölümünden 8 ilmek olarak başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, şu 6. ilmeğim, 7 ve bir ilmek daha atıyorum, 8. 8 ilmeğimi attım. Hemen şu kenarına bir tane düğüm atacağım. Şimdi hanımlar, diğer şişimi aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sırada ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön %100 demektir. Artık artırmalarımızı yapacağız. Patiğimizin bu bölümünde pirinç örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Şöyle ki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen kenar ilmeğinden sonra ipimi şöyle parmağıma dolayarak şuraya bir ilmek atıyorum. Artırma işlemini ön yüzde ilk ilmekten sonra yapıyoruz. Bir de son bir ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Şimdi pirinç örgü uygulamasını yapacağız. Bir düz bir ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın, bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Ön yüzde artırmamızı yaptık. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde artırma yapmıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ön yüzde yaptığım artırmamı da burada açmış oldum. Hemen tekrar düzelteceğim. Şöyle artırmamızı yapıp son ilmeğimizi düz örmüştük. Şimdi geri döndük. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Pirinç örgüye devam ediyoruz. Bu ilk artırma yaptığım ilmek değil de onun bir öndeki ilmeğe bakıyorum. Bakın, artırma yaptığım ilmek değil de bir öndeki ilmek şu düz. Bunu ters olarak öreceğim. Çünkü pirinç örgüde ön yüzde düz ördüğümüz ilmekleri arka yüzde de burada düz olan ilmekleri ters öreceğiz. Ters olan ilmekleri de düz öreceğiz. Bu şekilde pirinç örgüyü oluşturacağız. Şimdi artırdığım ilmeğin hemen solundaki ilmeğe baktığımda bu düz. Bunu ters olarak öreceğim. Demek ki artırdığım ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde ilmekleri ayarlayabilirsiniz. Bakın, buradaki düz ilmeğimi ters öreceğim. Ters ilmeğimi düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Artırdığım ilmek yine ters denk geldi. Ters örüyorum. Sonuncu ilmeklerimi düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzde yine artırmaları yapacağız. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırmadan sonra bakın, burada bir ilmek düzüm var. Bu düz ilmeğimi ters örüyorum. Önündeki ters ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Hemen artırmamı yapıyorum. Bakın, son bir ilmeğim kaldı çünkü. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de 12 ilmeğimiz oldu. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Her sırada ilmekler ikişer ikişer artıyor. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bakın, burada artırdığım ilmeğin yanında bir ters ilmek var. Bunu düz öreceğim. Demek ki artırdığım ilmeğim bu aşamada ters örülecek. Bakın, artırdığım ilmeği ters örüyorum. Yanındaki ters ilmeğimi düz. Bu şekilde düz ilmekler
ters ilmekler düz örülüyor. Pirinç örgüde model böyle kuruluyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Artırdığım ilmeğim düz denk geldi. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Devam edeceğiz hanımlar. Bakın şeklimiz yavaş yavaş görünmeye başladı. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen artırmamı yapıyorum. Ardından yanında bir ilmek, bakın burada tersim varmış, bunu düz örüyorum. Yanındaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Ve hemen buraya artırmamı yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ön yüzde artırmamızı yaptık. Bakın hanımlar 4, 8, 12, 16 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu aşamada artırdığım ilmeğin yanında düz ilmek var. Bunu ters öreceğim. Demek ki artırdığım ilmeğim düz örülüyor burada. Bakın bir düz, yanındaki ilmeğim ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar arka yüzde ilmeklerimi bir ters bir düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde yapılıyor hanımlar. Artırmamızı da sizlere zaten gösterdim. En son bir ters ördüm. Sonuncu ilmeğimi düz örüyorum. Hanımlar 8 ilmek olarak başladığımız patiğimizde şu anda dediğim gibi 4, 8, 12, 14 ilmeğimiz oldu. Biz bu artırma işlemine şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi kesimler yapmaya başlayacağız hanımlar. Bakın şu bölüme kadar artırdık. Şimdi kesimlerimiz olacak. Şöyle ki yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kesimleri de sadece ön yüzde yapacağız. Arka yüzde kesim yok. Bakın şu anda ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın ilk kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine pirinç örgüye devam edeceğiz. Bakın sırada ters ilmeğim varmış. Bunu düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol kenardan da kesimimi yapacağım sonra. Son ters ördüm. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Yine öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte normal şöyle keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek kestik. 26 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine pirinç örgüye devam edeceğiz. Kesim yapmayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada bir ilmek şimdi burada hemen öndeki ilmek değil, bir diğer kesim yaptığım ilmek değil, önündeki ilmeğe bakıyorum. Bu ilmek düzmüş. Bunu ters öreceğiz. Demek ki bir öndeki ilmeği düz örüyorum. Bakın bir diğerini ters ördüm. Yanına bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi pirinç örgü olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Kesimlere ön yüzde devam ediyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Sağ kenardan kesimimi yaptım. Şimdi yine son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın önde düz ilmeğim var. Ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. Bir ters, bir 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 düz. Son 3 ilmeğim kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de hanımlar 2 ilmek daha kestik. 24 ilmeğimiz kaldı.
Geri döneceğiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi pirinç örgü olarak öreceğiz. Ön yüzde yine ilk kenar ilmeğinden sonra öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Sol kenarda da son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Bu şekilde devam edecek. Hanımlar biz bu kesme işlemine şişimizde 8 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 8 ilmeğimiz kalana kadar patiğimizin bu bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, burada 8 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım, geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. 8 ilmek ile ön yüzde ve arka yüzde tekrar ilmeklerimizi 2 sıra öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pirinç örgüye devam ediyorum. Öndeki ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters. Kesim işlemi yapmıyoruz. 8 ilmek ile ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi 2 sıra öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın öndeki düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi hanımlar bu defa bakın ipimi aradan geçirerek şöyle örmeden alıyorum artık. İpimi arkadan geçirerek arkaya aldım. Sonuncu ilmeğimi örmedim. Şimdi patiğimizin şu taban bölümü için kahve ipimize geçeceğiz. Bu bölümde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben haroşa örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum hanımlar. Hemen bu defa ip geçişi olduğu için şöyle ilk ilmeğimi örerek başlayacağım. Şöyle. İlmeklerimi hanımlar sırasıyla hepsini haroşa düz öreceğim. Örgünüzün her iki tarafında ters örgü örünce yine haroşa oluyor hanımlar. Hemen burada kahve ipimin ucunu şöyle kremime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye. Krem ipimle şu anda işim kalmadığı için krem ipimi de kesiyorum. Artık kahve ipimiz ile devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin tabanını öreceğiz. İlmeklerimizin hepsini bakın şu anda başlangıç ipim sol tarafta ön yüzdeyiz. Hepsini düz olarak örüyorum. Şu iplerimin uçlarını da gizleyerek götürdüm. Şöyle. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde de yine ilmeklerimin hepsini haroşa yani düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, şimdi bu aşamada artık şu kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. İlmek sayıları artacak. Patiğimizin taban bölümünü örmüş olacağız. Yapacağımız işlem şu. Bu aşamada hemen burada bakın bir diğer şuradaki kenar ilmek yerine krem. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle bir ilmek çıkarttım. Ardından şişimdeki 10 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek bu sağ kenardan çıkarttım, 11 ilmek oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini bakın ön yüzdeyiz. Sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeği sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan çıkaracağız hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine burada da hemen şu ilk değil, hemen şuradaki krem kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmek çıkarttım. 10 ilmek oldu. Yanlış söyledim. Şişimizde 8 ilmek vardı. Bir ilmek sağdan, bir ilmek de soldan çıkarttık. 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde hanımlar, ipim benden tarafta. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir diğer kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Şişimdeki 10 ilmeğimi öreceğim. Şimdi bir buradan çıkarttık. Şimdi 11 oldu. Ve bir diğer kenar ilmek yerine bakın şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 12 ilmek oldu hanımlar şimdi. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bakın ipim benden tarafta. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonra diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmek çıkartarak gidiyoruz hanımlar. Patiğimizin tabanını örüyoruz. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğimi çıkartıyorum. Şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek de buradan çıkarttım. Şu anda şişimizde sayalım 4, 8, 12, 14 ilmeğimiz oldu. İlmek çıkartma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Bir süre sonra hanımlar şu orta bölüme geldikten sonra bakın
Bu köşe bölümlere geldikten sonra zaten şişimizde ilmekler sıkışmaya başlayacak. Videonun başında da dediğim gibi o esnada da böyle yedek şişimiz devreye girecek. Şimdi hanımlar şu orta kısımlara kadar, şuralara kadar ortalama yanlardan ilmek çıkartarak patiğimizin tabanını örelim. Burada ilmekleri nasıl paylaştırdığımı 2 şişe sizlere göstereceğim. Evet hanımlar, ben bir miktar şöyle patiğimin tabanını ördüm. Bu bölüme gelene kadar 30 ilmeğim olana kadar artırdım. Zaten artırmalara devam ettikçe bakın şuralar böyle kısaldığı için, daraldığı için şu bölüm ilmekler şişte kasma yapacaktır. Öyle yapmasın diye şöyle bakın ilmeklerimi 2 şişe paylaştıracağım. Yine bakın ön yüzdeyim. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi ilmeklerimin yarısını öreceğim. Ortaya kadar öreceğim hanımlar. Şu orta kısma kadar şöyle ördüm. Kalan ilmekleri de diğer şişimle öreceğim. Bu şekilde 2 şişime paylaştırınca ilmekler kasma yapmaz, daha rahat örebiliriz. Yine sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra burada da sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimizi çıkarttım. 30 ilmek vardı, birer ilmek daha çıkarttım, 32 ilmek oldu. Biz bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar bakın şuraya ve şuraya gelene kadar 8 ilmek başlamıştık, onun yanındaki kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Ben bu patiğimde bu bölümü hanımlar şuradan itibaren bakın şuradan şuraya gelene kadar toplamda 50 ilmek çıkarttım. 50 ilmek. Şimdi bu bölümde toplamda 50 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin taban bölümünü bu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümünü ördüm. Şişimde şurada bakın ilmekler iyice kastı burada. 50 tane ilmeğim var. Şimdi patiğimizin tam olarak şu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Burada yine pirinç örgü uygulaması yapacağız. Kenarlarda ikişer ilmek haroşa var sadece. Şu bölümleri yapacağız şimdi. Yapacağımız işlem şu: diğer uca kadar gideceğiz, geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Arka bölüm böyle yapılacak. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim haroşamı düz ördüm. Hanımlar yine pirinç örgüye devam ediyoruz. Bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yine pirinç örgü uygulaması yapıyoruz. Sırasıyla ilmeklerimizi bakın bir düz bir ters olacak şekilde öreceğiz diğer uca kadar. Diğer şişime geldim. En son burada düz örmüştüm. Buraya bir ters bir düz diye ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Yine bakın bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz. Devam ediyorum. Bir ters bir düz, bir ters bir düz, bir ters bir düz. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu işleme devam edeceğim. Bir ters ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Son ikisini düz örüyorum. Şimdi geri döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki bir ilmeğimi haroşamı düz ördüm. Bakın kenardan 2 ilmek böyle. Diğer ilmeklerimi pirinç öreceğim. Bakın öndeki düz ilmeğim var. Bunu bu aşamada ters örüyorum. Sıradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir ters bir düz. Bu şekilde ilmeklerimizi diğer uca kadar öreceğiz hanımlar. Bakın önde ters ilmeğim var. Düz örüyorum. Sıradaki düz ilmeğimi ters örüyorum. Birkaç sıra ördükten sonra şu bölüm açılacak hanımlar. Örmek daha kolay olacak. Bu şekilde. Onu da söyleyeyim. Devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Diğer şimdiden devam edeceğim şimdi. Hemen şuraya bir düz örüyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğim kalana kadar
Bu şekilde ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Artık patiğimizin arkasında tamamen bu işlemi yapacağız. Bir uçtan bir uca gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geri döneceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Son 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Düz ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. Diğer uca kadar geldik. Tekrardan geri döneceğiz hanımlar. Buralarda bakın şu kenarda şu ilk haroşalarımızı saymıyoruz. Şurada hemen bir diş haroşa oluştu. Zaten ördükçe bu haroşalar kendini daha iyi gösterecek. Bakın ilk kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi yine pirinç örgü öreceğim. Bakın buradaki ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar öreceğiz hanımlar. Yine arka yüzde döneceğiz. İlmekleri pirinç örgü tekniğiyle örmeye devam edeceğiz. Hanımlar ben bu aşamada bakın şu kenardaki haroşa ile şu kenar arasında bakın şurada belli bir yer var. Tabanın haroşası ile pirinç örgü arasında. Burada bir diş haroşamız oluştu. Hemen şu bölümden bahsediyorum. Bakın. Şurada bir diş, 2, 3, 4, 5, 6 bu kenardaki haroşa sayıları görünüyor. Patiğimin arka bölümüne ben 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Hanımlar sizler bu aşamada patiğinizi örerken bakın şu bölüm dediğim gibi birkaç sıra ördükten sonra şu bölüm açılacak, ayağa daha rahat girecektir. Ayağınıza giyin patiğinizi bir deneyin. Biraz esneterek ölçü alın çünkü haroşa ve pirinç örgü esnek bir örgü türüdür. Siz bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örün hanımlar. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Hani dileyen 40 numara yapmak isteyen olabilir ya da 36 numara yapmak isteyen olabilir. Bu nedenle ölçerek yapın. Çok daha iyi doğru sonuçlar elde edersiniz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü örelim gelelim. Ardından birlikte patiğimizin bu topuk bölümünü yapacağız. Evet hanımlar patiğimin şu arka bölümünü ördüm ve geldim. Bakın şu kenarlarda haroşalar görünüyor. 15 sıra haroşa yaptım. Bakın şöyle esnek, gayet esnek bir patik oldu. Hanımlar şimdi topuk kesimini yapacağız. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımızda şu sol kenara 21 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye hanımlar sol tarafa 21 ilmek ayırdık. Şimdi yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Yine pirinç örgüye devam ediyoruz. Fakat ilmekleri sayarak gideceğiz hanımlar. Kenardan 2 ilmeğimi ördüm. Öndeki bakın bir ters ilmeğimi düz örüyorum. 3 oldu. Düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Bakın 4 ilmek oldu. Bir düz bir ters olacak şekilde yine ilmeklerimizi öreceğiz. Sayarak gidiyoruz. 3, 6 ilmeğimiz olmuş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. İlk 20 ilmeğimi normal ördüm. 21. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 20 ilmek ördüm. 21. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 21 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımızda burada da hanımlar 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın ipim benden tarafta ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada da düz ilmekleri ters ilmekleri düz öreceğiz. Bakın önde bir düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Yanındaki bir ilmeği düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 20 ilmek öreceğiz. 21. de kesim yapacağız. Şu ilk 2 haroşa ilmeğimi ördüm. Yine pirinç örgüye devam ediyorum. Ters örgümü düz ilmeklerimi de ters örüyorum. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm. 21. ilmekte öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz hanımlar. Kesim yaptık çünkü. Yine ilmeklerimizi arka yüze sıra sonuna kadar öreceğiz. Tekrar ön yüze döneceğiz. 20 öreceğiz. 21. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu bu şekilde gördüğünüz gibi ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 21 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 21 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimde şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Gizli kesim olduğu için arkada izi bile belli olmuyor. Bu şekilde kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Buraya hanımlar şöyle 3 tane zincir çektim. Şimdi bir düzleştirelim. Bakın patiğimizin topuğu bu şekilde. Topuğumuzu ördük. Şimdi patiğimizin şu kenarına hanımlar kenar oyamız var. Şimdi kenar oyamızı gideceğiz öncelikle. 3 zincir çekmiştim. Yapacağımız işlem şu: trabzanlarını yaparak kenar oyamızı öreceğiz. 3 zincir çekmiştim. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak önce tığımdaki 2 ilmeği, sonra kalan 2 ilmeği topluyorum. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak bir ilmek çıkarttım. Önce tığımdaki 2 ilmeği, sonra da kalan 2 ilmeği topluyorum. Bir zincir çektim. İpimi tığıma bir kere doladım. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi böyle ikişer ikişer topluyorum. Kenar ilmek yerlerine batarak böyle trabzanlar yapıyoruz hanımlar. Yeniden bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarttım. İkişer ikişer ilmeklerimi topladım. Bu şekilde yapacağız. Biz bu işlemi hanımlar bu şekilde patiğimizin etrafını dolanarak devam edeceğiz. Şu kenarı, şu üstteki kremli bölüme gireceğiz yine aynı şekil. Diğer ucu da yapacağız, diğer kenarı. Yani şu ilk başladığımız yere kadar aynı işlemi dolanıp geleceğiz. Şimdi kenar oyamızı hep birlikte tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım. En son şuraya bir tane zincir çekiyorum. Şu bakın ilk yaptığım trabzanın içine batarak bunu buraya birleştiriyorum. Ama buraya şöyle 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyeceğiz. Şimdi kenar oyamızı tamamladık. Şöyle arka ilmek aralarına geçirerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde kenar oyamızı yaptık. Şimdi hanımlar patiğimizde şu bölümü yapacağız. Bakın şu kemer bölümünü yapacağız. Yine haroşa örgüden oluşan bir kemer bu. Şu kahve ipim ile hemen 20 ilmek atacağım şişime. 20 ilmek ile yapacağız hanımlar kemerimizi. Şöyle normal 20 ilmek atarak kemerimize başlayacağız. Birinci ilmeğim 2, 3, 4,
5. Bakın 5 ilmeğimizi attım. Bu şekilde 20 ilmek atalım gelelim. 20 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenara düğüm atacağım. Buradaki fazla ipimizin ucunda kesebiliriz. Haroşa örgü yapacağız hanımlar burada. Kemerimiz haroşalı. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ben haroşaları düz örgü örerek elde ediyordum. Şimdi sırayla ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Bakın başlangıç ipimiz sol tarafta. Böyle olunca ön yüzde olduğumuzu kabul ediyoruz. Bakın ön yüzdeyiz. Burada bir diş haroşamız oluştu. Kemerimiz hanımlar hemen göstereyim. Şu kemerimiz 4 diş haroşadan oluşuyor. Bu bölümde 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar bakın burada 4 diş haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4 kemerimizi ördük. Şimdi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Kemerimizi tamamladık. Sadece dikme işlemi kaldı. Öncelikle ilmeklerimizi kesmemiz gerekiyor. Bildiğiniz farklı kesim yöntemi varsa onu da kullanabilirsiniz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Hemen buraya şöyle bir tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şu iplerimizin ucunu hanımlar arka bölümü bir gizleyelim önce. Bakın şu ilmek aralarına girerek şu ipuçlarımızı gizleyeceğiz. Fazla uçları da şöyle keseceğim. Kemerimiz bu kadardı. Şimdi kemerimizi patiğimize dikeceğiz hanımlar. Bakın şu gördüğünüz elimde gördüğünüz patiğim sağ patiğimdi. Sağ patiğin düğmesi sağ tarafta. Hemen düğmemi de hazırlayayım yanıma. İşte düğmem burada. Sağ patiğimin düğmesi sağ tarafta. Sol patiğinki de sol tarafta olacak hanımlar. Yani şöyle. Şöyle yaptığımız anda sol patiğimizin düğmesini de şu sol tarafa dikeceğiz. Yani bu demek oluyor ki bu patiğimizde şu kenarı buraya dikerek sabitleyeceğiz. Şuradan. Hani ona dikkat edelim. Burayı düğme ile sabitleyeceğiz. Şurayı normal dikerek sabitleyeceğim. Normal iğneme patiğimde kullandığım kahve ipimi ekledim hanımlar bu aşamada. Ben ipimin ucunu düğümleyeceğim. Hemen şu bölüme girerek bakın. Şu kenara girerek şöyle buraya sabitleyeceğiz kemerimizi. Sol patikte düğme sol kenara dikiliyor. Tek fark bu, sağ patik sol patik zaten aynı örülüyor. Sadece düğmenin yeri. Şu kenar ilmek yerleri var hanımlar sırayla. Şu kenar ilmek yerlerini oraya geçirerek bakın. Kenarımızı buraya sabitliyorum. Şurada son kenar ilmek yerim kaldı. Buraya da girerek şöyle bir güzel patiğimizi buraya, kemerimizi buraya sabitledik. Şöyle alttan hanımlar ipimin ucunu buraya düğümleyerek sağlamlaştıracağım. Şöyle ipimin ucunu kesiyorum. Şimdi de hanımlar düğmemizi dikeceğiz. Düğmemizle birlikte hemen şu kenarı da buraya şöyle sabitlemiş olacağız. Düğme ile birlikte. Düğmem de burada. Yine ipimin ucuna bir düğüm atacağım. Elinizde herhangi bir düğme varsa onları kullanabilirsiniz. Elimde böyle düğmeler vardı benim hazırda. Bunları kullanmak istedim.
şöyle alttan girerek şu kenara şu şekilde düğmemin deliğinden de geçireceğim şöyle iğnemi. Düğmenin de ortası şeffaf olduğu için alttan kemerin kahvesiyle birleşince ortası kahve gibi oldu. Bayağı bir takım gibi oldu. Bir de gömleğimden çıkan düğmeydi bu hanımlar. Eski bir gömleğimden. Hani ben böyle kıyafetlerden çıkan düğmeleri falan atmıyorum. Böyle kesiyorum. Sonrasında lazım oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Gömleklerden, pantolonlardan, hırkalardan falan çıkan gömlekleri kesinlikle atmıyorum. Böyle biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi lazım oluyor. En azından patiğime gayet güzel, hoş bir süs oldu. Evet. Şöyle düğmemi iyice sıkladım. Gördüğünüz gibi buraya. Arkaya yine ipimin ucunu şöyle bir düğümleyerek sıkılayacağım. Ve kesiyorum ipimin ucunu. Evet hanımlar, bakın patiğimizin bu kemer bölümünü de yaptık. Gördüğünüz gibi patiğimi hemen bir makine yama giydireyim. Ayağımızda da görelim hanımlar. Çok güzel, çok şık, güzel bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İki şiş ile gayet kolay, güzel, çeyiz içinde uygun, hoş bir patik oldu. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Buyurun. Birlikte yaptığımız patiğimiz. Tabanımız yine bu şekilde. Böyle dikiş olmadığı için kullanımı, giymesi çok rahat. Dikiş yerleri ister istemez ayağı rahatsız edebiliyor. Bu nedenle patiklerimle dikiş tercih etmiyorum. Sadece şu kemerimi diktiğim bölümü dikiş olarak kabul etmezseniz tabii. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.